Dünya Boncuk kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere halka şeklindeki peyotede kristal nasıl oturtulur bunu anlatacağım. Bir önceki videoda düz peyotede kristal nasıl oturtulur, nasıl yerleştirilir bunu göstermiştim. Bu videoda da halka şeklinde bileklik, yüzük şeklinde çalışacağımız peyotelerde kristal nasıl oturtulur bunu size göstereceğim. Örnek çalışmamız bu olacak. Arkadaşlar, bunu yüzük şeklinde ben videoda çalıştım. Aynı şekilde bileklik yapabilmeniz için, şu bilekliği yapabilmeniz için gerekli ölçüleri, nasıl elinizin ölçüsünü nasıl almanız gerektiğini ve sayı şeklini nasıl düzenlemeniz gerektiğini de videoda anlatıyorum sizlere. Şöyle bilekliği de takayım. Şöyle takım şeklinde kullanabilirsiniz. Yüzüğünü de çalışarak takım şeklinde kullanabilirsiniz. Videoda yüzüğün anlatımını sizlere gösteriyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bu model gerçekten çok güzel ve çok da her yerde sıklıkla görebildiğiniz bir modeldir. Küçük boyda çalıştım ki video süresi çok uzamasın diye. Aynı mantıkla daha uzun dizimli bilekliğini de çalışabilirsiniz. Sizin keyfinize ve zevkinize kalmış. Ayrıca boynumda görmüş olduğunuz haşıl kolyeyi de çalışmak isterseniz video linki şu anda yukarıda çıktı. O linkten bu kolyeyi de çalışabilirsiniz. Yapımı kanalımda mevcuttur. Haşıl çiçek kolye videosu. Evet arkadaşlar, şimdi bir an önce malzemelerimizi ben size göstereyim ve ardından çalışmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu bileklik çalışmamız için gerekli olan malzemeleri sizlere tanıtıyorum. 3 renk 11 numara Miyuki Delica'mız var. Yeşil olanın kodu 657. Krem olanın kodu 352. Böyle sedefli gibi, kesme boncuk gibi duran Delica'nın kodu da 671. Ama şu bileklikte kullandığım yeşil boncuk, bu boncuk değil arkadaşlar. Bu başka bir kod. Bunun kodu 322. Burada kullandığım yeşil boncuğun kodu 322. Çekimde kullanacağım, şimdi kullanacağım yeşil boncuğun kodu 657. Onu da size söyleyeyim. 4 milim ikon ya da piramit kristalimiz var. 4 milim. Boncuk ipimiz, boncuk iğnemiz ve elimizin ölçüsünü alabilmek için mezura ve makasımız malzemelerimiz arasında. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Evet, şimdi bilekliğin elimizden tam olarak geçebilmesi için bir ölçü almamız gerekiyor. Hemen o ölçüyü alalım. Mezuramızı ben şöyle tutuyorum parmağımla. Şu sivri kemiklerin olduğu kemiklerin üzerinden şöyle geçiriyorum. Ve şöyle mümkün mertebe dar ölçü almaya çalışıyorum. Çünkü kolumda çok simit gibi de durmasını istemiyorum. Yaklaşık 18,5 santim benim için, şu parmağımı şurada elimi nasıl sokacaksam bilekliğe, 18,5 santim benim için ideal bir ölçü olacaktır. Siz de kendi elinize göre bu ölçüyü alacaksınız ve boncuklarınızı burada bulduğunuz ölçü uzunluğunda dizeceksiniz. Benim elim için 18,5 santim bu modelde yeterli oluyor ve elimden de çok rahat şu şekilde gördüğünüz gibi geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu dizeceğiz. Ben dizdim. Şöyle. Toplamda ben de 12 tane kristal harcadım. Yani 12 kere tekrar ettim bu diziyi. Hangi diziyi tekrar ettim? Şu şekilde. 3 krem, 1 kristal, 3 krem, yeşil, sedefli yeşil. Bu şekilde ben model üzerinde göstereyim. Daha yakından. Şöyle iğne ucuyla. Bakın arkadaşlar. Benim
Desen dizilim şu. Şöyle. Ortadan başlıyoruz çalışmaya. Şu aralık. Bu aralığı tekrar ediyorum. Hangi satırda tekrar ediyorum? Tam orta satırda. Şunlar. 1, 2, 3 krem. Şunlar. 1. Biraz yaklaştıracağım. 1, 2, 3 krem, 1 kristal, 1, 2, 3 krem, 1 yeşil, 1 sedefli, 1 yeşil. Hep bunların tekrarı şeklinde, şu aranın tekrarı şeklinde bilek ya da el ölçüm kadar dizilişimi yapacağım. Ben de 18 santime toplamda bu tekrarı 12 kere yaptım. 12 kere yaptım ve benim elimin ölçüsüne uydu. 3 krem, 1 kristal. Şöyle bir daha göstereyim. 1, 2, 3 krem. Şu 3 krem, 1 kristal, 1, 2, 3 krem. Yeşil, sedefli yeşil. Tekrar diziyoruz. Desenimize uygun bir şekilde diziyoruz. Ve ne elde ettim ben? Bu uzunlukta 18,5 santim. Bakın tam 18,5 santim. Ve denk geldi. Siz de elinizin çevresinin uzunluğu boyunca eğer 20 santim bulduysanız 20 santime kadar. Ama mutlaka desenimiz tamamlansın. Yani 20 santim benim 2 tane kremime denk geldi. Ben 2 tane kremde keseyim olmaz. Mutlaka desenimizi tamamlamamız gerekiyor. Buna da lütfen dikkat edin. Yoksa eksik olur, model oturmaz. Yani 3 kremle başladığınız diziyi mutlaka krem yeşil ve kremle bitirmek durumundasınız ki bunu birleştirdiğimiz vakit yine desen birbirini tamamlasın. Ben bu videoda bu kadar uzun boylu çalışmayacağım. 4 kristalli çalışacağım. 4 kristali yuvarlak yapacağım. Ve size aynı şekilde bütün aşamalarını bu 4 kristal üzerinde göstereceğim. Yani daha küçük bir yuvarlak üzerinde çalışacağım. Şimdi ben boncuklarımı ayarlayayım. Tekrardan sizinle görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. Ben dizdim boncuklarımı. Siz de gösterdiğim şekilde kendi ölçünüze göre boncuklarınızı dizdiniz. Şimdi hepsinin içinden bir tur hızlıca geçiyorum. Arkadaşlar, hepsinin içinden bir turu tamamladıktan sonra biraz daha yürütüyorum. Şöyle 3 krem, 1 kristal, 3 krem, şu 3 tane yeşil, sedefli yeşilden ve daha sonra bir tane de kremden çıkıyorum. Bu noktadan sonra peyoteme artık başlayacağım. Bu yürütme işlemini yaparken ipimizi çok sıkmayalım. Kendi halinde, kendi gevşekliğinde bırakalım. Çünkü üst satırlarda peyoteleri çıktıkça zaten bu sıkılaşıyor. Bilekliğimizin kasılmaması, böyle kastırmaması için şöyle kendi yumuşaklığında bırakalım. Evet, şimdi artık peyotemi yapmaya başlayacağım. Bu satırdaki peyote dizilişim şu şekilde olacak. Bu söylediğim boncukların tekrarı şeklinde devam edeceğiz. Bir kere krem peyote yapacağım. Bir krem ve bir kristalden yürüttükten sonra yine bir krem peyote, bir yeşil ve bir yeşil peyote yapacağım. Ve hep bu adımları tekrar edeceğim. Sıram bitene kadar. Ne yapacağım? Bir krem peyotemi yaptım. Şimdi bir kristal ve bir kremden yürütüyorum. Tekrardan bir krem peyote yapıyorum. İki kere de yeşil boncuğumla peyote yapacağım. Ve hep bu adımların tekrarı şeklinde satırımı tamamlayacağım.
Bu da ikinci yeşille peyotem. Şimdi başa döneceğim. Bir krem peyote yapacağım. Kristalden ve kremden yürüteceğim. Yine bir krem peyote yapacağım. 2 kere de yeşil peyote yaparak bu satırımı tamamlayacağım arkadaşlar. Evet, satırımın sonuna geldim. İkinci yeşil peyotemi yapıyorum. Ve 2 boncuk yukarı çıkarak bir üst satıra devam edeceğim. Evet. Bu satırım bitti. Şimdiki satırım için 5 tane krem alıyorum. Önce anlatayım. 5 tane krem alacağım. Şu kremden geçeceğim. Daha sonra 3 kere yeşil peyote yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane krem boncuğumu alıyorum. Şu karşıdaki kremden giriyorum. Şimdi de 1, 2 ve 3 kere de yeşil peyote yapıyorum. Ve bütün bir satırım boyunca bu aşamayı tekrar ediyorum. Şimdi ne yapacağım? 5 tane krem alacağım. 3 tane yeşil peyote yapacağım. 5 krem, 3 kere yeşil. Bu şekilde satırımı tamamlıyorum. Evet, satırımın sonuna geldim. 3. yeşil boncuğumu aldım ve 2 boncuktan yukarı çıktım. Yani bir üst satıra şu anda çıkmış bulunuyorum. Burada hemen peyote yapmıyorum. Şuradaki 4 boncuktan yürütmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 boncuktan yürütüyorum. Ve burada peyote yapmaya devam ediyorum. 4 kere yeşille peyote yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü peyotemi o 5 tane aldığım boncuğun ilkine yapıyorum. Ve geri kalan 4 boncuktan yürütüyorum. Bütün bu satırımı aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Artık biraz çalışmamız toplanmaya başlıyor şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Yine 4 tane yeşil peyotemi yapacağım ve yürütme işlemimi gerçekleştireceğim. Bütün bir satır boyunca böyle çalışıyorum. Evet, satır sonuna geldim. 4. yeşil boncuğumu aldım ve peyotemi yapıyorum. Bir boncukta yukarı çıkıyorum. Bu benim normal satırımı bitiriş aşamam. Arkadaşlar. Direkt yürütme şeklinde göstermiyorum ki satırın nerede bittiğini, nerede yeni satıra başladığımızı anlayabilmeniz açısından. Evet, bu satırımın sonu bitti. Şimdi 2 tane daha kremden yürütüyorum. Şimdi 5 kere yeşille peyote yapıyorum.
Bu 4. Bu da 5. Sıradaki krem boncuğa peyotemi yapıyorum. Pardon, krem boncuk almışım. Yeşil alacağım. Krem boncuk mu aldım? Yanlış aldım. Yeşil boncuk alacağım. Pardon. Yeşil boncuk aldım. Ve hemen sıradaki krem boncuktan peyotemi yapıyorum ve 2 tane krem boncuktan yürütüyorum. Şimdi yeniden 5 tane yeşille peyote yapacağım. Ve 2 krem boncuktan yürütme şeklinde bütün satırımı tamamlayacağım. Evet, satır sonuna geldim. Bir yeşil boncuğumu aldım. Ve 2 boncuktan yukarı yürüterek satırımı tamamlıyorum. Şimdi artık bu satırımda yeşil çalışıyorum. Bütün satırımı yeşil delika ile peyote çalışıyorum. Ve aynı şekilde bütün satırımı yeşil delika ile peyote yapmaya devam ediyorum. Evet, satırımın sonuna geldim. Yine bir tane yeşil alıyorum ve şuradan göstereceğim daha rahat görün diye. Ve 2 boncuk yukarı kremden ve yeşilden yukarı çıkıyorum. Bir üst satıra çıktım. Şimdi yine bütün satırı yeşil delika ile peyote çalışacağım. Bütün satırı çalışacağım arkadaşlar. Evet, satırımın sonuna geldim. Son yeşil boncuğumu alıyorum. Ve yine 2 boncuk yukarı çıkarak bu satırımı tamamlıyorum. Şimdi yine bir satır daha komple yeşil boncukla peyote yapmaya devam edeceğim. Bu satırda da hepsini yeşil boncukla bütün satırı peyote yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bütün satırı tamamlayacağım. Evet, satırımın sonuna geldim. Sonuncu yeşil boncuğumu aldım ve 2 boncuk yukarı çıkarak peyotemi satırımı tamamlıyorum. Şimdi bu satırda artık şu sedefli gibi kesme boncuklara geçeceğim. Arkadaşlar, bu boncuklar iyi güzel, çok güzel ışıldıyor da böyle çalışırken ipi çok kesiyor. Ya da çok çabuk kırılıyor. İnşallah ben burada çalışırken bana böyle azizlikler yapmazlar. Siz de bu tip boncukla çalışırsanız dikkatli çalışın. Biraz narin bir boncuk, ipi çok çabuk kesebiliyor. Bu satırımı komple bu sedefli parlak boncukla, delika boncukla peyote çalışıyorum. Komple çalışacağım arkadaşlar. Evet, yine satırımın sonundayım. Bir tane boncuğumu aldım ve 2 boncuktan, bir yeşilden ve bir parlak boncuğumdan yukarı çıkıyorum.
Şimdi bu satırda bir dolu bir boş şeklinde gideceğim. Bir boncuk alıyorum. Peyotemi yapıyorum. Bir yeşilden ve bir parlak boncuktan yürütüyorum. Yani sıradaki adımı yürüterek boş geçiyorum. Bir dolu, bir boş şeklinde sıramı tamamlıyorum. Şimdi sıra doluda çıkıntılarımı yapıyorum artık. Ve bir yeşilden ve bir parlak boncuktan yürüterek işlemimi, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, ben bütün bir satırı bir dolu bir boş şeklinde tamamladım. Bu da sonuncu dolu boncuğumu alıyorum. Peyotemi yapıyorum. Ve artık benim bir tarafım bir yarısı, yani bilekliğimin bir yarısı tamamlanmış oldu. Bu ipliğimi yok edeceğim. Çünkü kısa kaldı. Yeni bir iplik takacağım. Bu ipliğimi de buradan yok edeceğim. Ve diğer taraf başlangıcımızda aynı. Onu da size göstereceğim. Şu ipliklerimi kaybedeyim. Diğer yarı tarafın başlangıcını da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben iplerimi yok ettim. Ve ipimi şu ortadaki krem boncuktan çıkacak şekilde ayarladım. Siz de bu noktaya ipinizi getirin. Şu aşamaya getirin ipinizi. Şimdi nereden devam ediyoruz? Hani bir önceki çalışmamızda 5 tane boncuk aldığımız aşama vardı ya, 5 boncuk alıp karşıdaki kremden yürütmüştük. İşte oradan itibaren bütün diğer yarısı aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Videoyu geri sarın. 5 boncuk aldığım aşamaya gelin. Ondan sonrası aynısı. 1, 2, 3, 4, 5 tane krem alıyorum. Krem boncuktan yürütüyorum. Daha sonra ne yapıyordum? 3 kere yeşil boncukla peyote yapıyordum ve bütün satırı bu şekilde bitiriyordum. Dediğim gibi videoyu geriye sarın, alın. Bu aşamanın olduğu dakikaya gelin ve devamını aynı şekilde tamamlayın. Başka hiçbir değişiklik yok. Dikkat etmeniz gereken şu var. Şunu söyleyeyim sadece. Şu parlak boncukların olduğu son satır var ya, şu parlak boncukların olduğu satır. Bunu yaparken şu karşılıklı olarak şu çıkıntıların denk gelmesine dikkat edin. Yani şu tepelerin bir taraftaki burada, bir taraftaki şu aşağıda kalmasın. İkisi de aynı hizada olsun. Buna dikkat edin, yeterli. Bakın, tepeler hep aynı hizada. Kaymamış, karşı taraftaki kaymamış. Kaydırmayın çünkü iğneniz bir boncuk ileriden çıkabiliyor. Öyle olursa bir daha yürütün ve aynı hizaya getirerek şu tepeleri denkleştirin. Tamam mı? Bir tek buna dikkat edeceksiniz. Yoksa kayık olur. Yani şöyle düzgün, karşılıklı bu tepeler denk gelsin. Şunlar. Onun haricinde bu videoda artık söyleyeceğim başka bir detay kalmadı. Gerçekten şık bir çalışma. Kolay da bir çalışma. Bu da bitince yüzük gibi oldu. Bunu da ben bitirince yüzük gibi de kullanabilirim. Bakalım bitirince nasıl olacak? Evet arkadaşlar, çalışmamız sona erdi. Bu da yüzük oldu. Baya parmağıma göre, şöyle orta parmağıma göre. Şöyle. Güzel bir yüzük oldu. Bu da bilekliğimizdi. Aynı şekilde daha fazla sayıda boncuk takarak bileklik de elde edebilirsiniz. Bu şekilde yüzük de elde edebilirsiniz. Gerçekten güzel ve zevkli bir çalışma. Sizlerin de yapacağını umuyorum. Bunu da takayım bileğime. Şöyle.
Gayet şık oldular ikisi bir arada. Umarım sizler de bu bileklik ve yüzüğü bu tekniği uygulayarak yaparsınız. Gerçekten zevkli bir çalışma oldu. Benimle Instagram hesabım olan Bir Dünya Boncuk Nükhet Demiray'dan iletişime geçebilirsiniz. Facebook hesabım da Bir Dünya Boncuk. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Sizlerden gelecek öneriler benim için gerçekten çok kıymetli. Her zaman sizlerin önerilerini, eleştirilerini bekliyorum. Sevgiyle, sağlıcakla ve dostça kalın. Hoşça kalın.